Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın kalbinde yer alan bu küçük ama etkileyici ülke, stratejik konumu sayesinde her zaman dünya üzerinde önemli bir rol oynamıştır. Katar'ın başkenti Doha, yüksek binalardan oluşan modern bir silüete sahip. Bu modern yapılar sadece mimarideki yenilikleri değil, aynı zamanda ülkenin hızla gelişen ekonomisini ve yaşam standartlarını yansıtıyor. Gece olduğunda bu binalar ışıklarla parlayarak büyüleyici bir manzara sunuyor. Katar'ın en temiz denizi ise güneşin altında parlayan bir cennet. Deniz zenginliği doğal gaz ve petrol rezervlerinden kaynaklanıyor. Geleneksel evler ve yapılar ziyaretçilerine bir tarih yolculuğu sunuyor. Ayrıca şahin eğitim merkezleri bu muhteşem kuşların korunmasına ve eğitilmesine öncülük ediyor. Evet arkadaşlar, şu anda Doha Havalimanı'na iniş yaptım. Burası Hamad Uluslararası Havalimanı diye geçiyor. Burada gelirseniz aklınızda bir şey bulunsun. Daypass denen bir kart var. Bu Daypass kartla metroyu kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde metrosu arkamda gördüğünüz gibi. 6 riyal. Yani günlük kart almanız gerekiyormuş metro kullanmak için. Daha taksiye falan binmedim. Şu anda ilk izlenimim çok güzel. Türk vatandaşları falan Katar'a çok rahat gelip gidiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da yine gördüğünüz gibi her yerde arkadaşlar temizlik yapıyorlar. Kalmış olduğum yere gideceğim. Al Sadd denen bir yer. Bakalım nasıl? Yani heyecanlıyım. Katar'ın yemekleri, kültür, insanlar. Bir de burada bir şey söyleyeyim size. Burada insanların o giymiş olduğu yerel kıyafetler var ya, burada biraz daha farklı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde böyle yakasız giyiyorlar. Burada böyle yakalı gömlek gibi. Böyle ufak tefek farklar var. Hepsinden bahsedeceğim size. Şu anda 41 bin dolar elimde arkadaşlar. Buyurun bakın. Birçok gezginin, YouTuber'ın hani gidip görmediği yerleri bile gidip görmüş birisi. Şöyle Kuşlara abi o kadar çok değer veriyorlar ki bak. Bak Katarlı olan ailelere aylık 30 bin dolar para veriliyormuş. Burada da böyle bir abi var. Kuşunu şeye getirmiş. Hastaneye getirmiş. Bir insanın baş parmağını yapmışlar kocaman şekilde. How much? Cheap one. How much? 5,000 getiriyor. Burada şahinleri özel eğitiyorlarmış. Okulları falan varmış. Arkadaşlar herkese Katar'dan merhaba. Dün Dubai'den Katar'a geldim. Katar yolculuğumuz başlıyor. Bakalım burası nasıl bir ülkeymiş, neler varmış, neler yokmuş göreceğiz. Dün biraz yorgundum, gelir gelmez video çekemedim. Ama buranın da suyu çok temiz, bakar mısınız? İçinde ne var, ne yok her şey görünüyor arkadaşlar. Bu gelmiş olduğum yer arkadaşlar, şöyle göstereyim arka tarafı falan. Tower'ların, o kulelerin olduğu yer. Burada iş adamları, holdingler vesaire hep böyle merkezleri falan var. Bu bulunmuş olduğum yere de korniş diyorlar. İşte sahil yürüyüş yolu. Burada insanlar geliyorlar, yürüyorlar, koşuyorlar. Temiz bir yer. Arkadaşlar Katar o kadar zengin ki demelerine göre milli gelirin dünyadaki en yüksek olduğu şehirlerin en başında geliyor. Yani bu 85 bin dolarmış kişi başı. Ya inanılmaz bir şey. Adamlarda o kadar çok para var ki ne yapacağını bilmiyorlar. Mesela 2022 Dünya Kupası burada yapıldı. Kazanmış olduğu para harcadıkları paranın 1/10'iymiş. İnanabiliyor musunuz? Yani böyle bir durum var. Adam sırf gösteri yapıyor. Ülkesini diğer ülkelere tanıtıyor. Gösteriyor. Kendi kültürünü gösteriyor. İlginç. Yani bu vizyon olayı Dubai'de olsun, işte şu Katar'da olsun. Çok güzel, çok müthiş. Ya şu suyu göstermeden yapamayacağım arkadaşlar. Uzun kollu giydim. Keşke kısa kollu giyseydim. Hava sabah biraz soğuktu. Bir işim vardı. Bir yere uğramıştım. Ya şu olaya bittim ya. Bakar mısınız arkadaşlar? Cam gibi. Ya bu adamlar o kadar zengin ki Katarlı olan ailelere aylık 30 bin dolar para veriliyormuş. Sırf Katarlı olduğu için. Ya bu müthiş bir şey değil mi? İnanılmaz. Çalışmalarına falan gerek yok. Zaten bu tür ülkelerde o yerelleri görmeniz çok zor. Mesela buranın nüfusu 2,8 milyon ama içerisindeki yerel sayısı sadece 300 bin. Yani bu kadar azlar. Çok fazla Hindistanlı, Bangladeşli, Nepalli insan var. Onlar da tabii ki burada göçmen oldukları için hep çalışıyorlar. Hizmet sektöründeler. İnsanlar şey diyorlar. Arkadaşım Katar'ı gece gezeceksiniz, akşam gezeceksiniz. Böyle bir durum var. Çünkü akşam ayrı güzel oluyor falan diyorlar. Genelde Arap ülkelerinde bu durum var. Sıcaklıktan dolayı genelde insanlar hayatı akşam veya gece yaşıyorlar. Özellikle Ramazan ayında. Çok efsane bir yer yapmışlar. Arkadaşlar şu anki Şeyh Esani adında birisi, bu ülke monarşi ile yönetiliyor. Yani babadan oğula geçiyor. Seçim falan yok. Burada bulunan şirketin başında işte yine Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi yabancılar oluyor. İşte İngilizler, Amerikalılar. Bu görmüş olduğunuz şehir dünyanın en güvenli şehri seçilmiş arkadaşlar.
Dubai'den, Abu Dhabi'den bile güvenliymiş. Yani orayı biz o kadar övdük, anlattık. Başka yerlerde bulunduk. Yani İngiltere, Amerika'dan bile güvenli arkadaşlar. Zaten İngiltere'ye ben gittim. Özellikle Londra'nın bazı bölgeleri falan hiç güvenli değildi. Korkuyorduk akşamları falan yürürken. İlginç. Çok ilginç bir yer. Dostlar, Katar nasıl bu kadar zengin oldu? Yani nasıl böyle kişi başı milli gelir 85 bin doları buluyor? Adamlar petrolü buluyorlar. Petrolü bulduktan sonra işlemeye başlıyorlar. İşte her şeyi yapıyorlar. O kadar çok para kazanıyorlar ki. Bakıyorlar, araştırıyorlar, başka işlere de bakıyorlar. Hani ne bulabiliriz, ne yapabiliriz? Sonra bir fark ediyorlar ki arkadaşlar ülkede petrolden çok gaz var. Asıl Katar'ın zenginliği petrol değil arkadaşlar, gazdır. Bunun bilgisini de size söylemiş olayım. Yani Katar dünyada dördüncü. Yani 1971 yılında bağımsız oluyorlar. Adam 27 yıl boyunca hep yatırım yapıyor. Petrol rafinerilerine yatırım yapıyor. Gazlar için şantiyeler kuruyorlar, şirketler açıyorlar. Dünyanın birçok büyük firmasını buraya çağırıyorlar. Gelin işte bu gazı, bu petrolü çıkartmamıza bize yardımcı olun diye. Bu ülke şeriatla yönetiliyor. Ama istemiş olduğunuz gibi giyinebilirsiniz. İstemiş olduğunuz gibi takılabilirsiniz. Burada otellerin içerisinde içki de bulabilirsiniz, partiler de bulabilirsiniz. Yapabileceğiniz birçok aktiviteyi burada bulabilirsiniz. Katar şeriatla yönetiliyor, birçok problem yaşarım falan gibi düşünmeyin. Burası müthiş bir şekilde özgür bir ülke ve müthiş bir şekilde güvenli bir ülke. Adamlar gerçekten ülkelerini çok güzel bir yer haline getirmişler. Eğer Katarlıysanız sizin herhangi bir şekilde hiçbir şeye para ödemenize gerek yok. Adamlar elektrik bedava, su bedava, vergiler zaten yok. Bizim orası gibi değil. İlginç bir yer yani. Ve Katarlıların birçoğu da arkadaşlar iyi derecede İngilizce biliyorlar. O kadar iyi İngilizce biliyorlar ki kendi aralarında bile İngilizce konuşuyorlarmış. Katar ülkesinin bu kadar zengin olmasının sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar dünyanın en büyük şirketlerine ortak oluyorlar. İşte Siemens, Volkswagen, Türkiye'de de az çok biliyorsunuzdur, şimdi isimler vermek istemiyorum. Hemen hemen birçok şirkete ortaklar. Adamlar bu sayede para alıyorlar, para kazanıyorlar. Ama gidip böyle hani gelin biz fabrika açalım falan değil ha Türkiye'deki olay. Adam hazır fabrikaya geliyor, ortak oluyor. Geliyorsun bari düzgün bir yatırım yap ki. Yani insanlara istihdam sağla, yeni bir fabrika aç. Geliyorsun hazır bizim fabrikalarımıza ortak oluyorsun. Ama başka ülkelere gittiğin zaman öyle değil. Yani başka ülkelerde yeni fabrikalar açıyorsunuz. Volkswagen'le, Siemens'le. How much for one person? 16. Arkadaşlar bir kişi. Can you go just one person? Okay, just a moment. Arkadaşlar buraya gelirseniz 16 riyal karşılığında how many minutes it takes? 10 minutes, 15 minutes, 20 dakika boyunca bir kişiye özel bile 16 riyal karşılığında tur yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar böyle söylediler. I will come back later. Gelirseniz böyle Korniş sahilde tam şu kulelerin olduğu yerde arkadaşlar aklınızda bulunsun. Şöyle gidenler de var. Tek kişiye özel de kaldırıyorlarmış. Hayret, bunlar hepsi ayrı ayrı çalışıyorlar herhalde. İlginç. Arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Bunlara ne yapsam kaçmıyorlar ya. Yani hayvanları rahatsız etmek istemiyorum ama yanlarına gidince de kaçmıyorlar. Bakar mısınız ne kadar çok var. Hele şu ilerisi dolu ya. Burası resmen bildiğiniz kuş cenneti arkadaşlar. Buranın güvercinleri bile güvende arkadaşlar. Gidiyorsun bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Kolay kolay gitmiyorlar. Birkaç tanesi vardı. Ayağımın dibinde geziyorlar ya, inanılmaz. Türkiye'dekiler falan bizimkiler artık şey gibi ya. Bir yarım metre falan kaldığı zaman hayvanlar kaçıyorlar. İşte burası böyle bir yer. Kuşları bile etkiliyor yani. Şu anda karşınızda 40 tane ülkeye gezmiş Kadir abi duruyor. Kadir abi ne yapıyorsun ya? Evet. Kadir abi ne diyorsun bu ayrılığın ardından? En son Rusya'daydık. Rusya benim için bitmiştir. Rusya defterini kapattı diyor Kadir abi. Biz Orta Doğu'yu açtık. Arkadaşlar bu arada böyle bir grup gördük. Bunlar da büyük ihtimalle turist kafilesi. Gelip burada bisikletlerle böyle Korniş sahilinde yürüyüş yapıyorlar. Hani kimisi ailecek gelmiş, kimisi tek gelmiş. Bazen duruyorlar, tekne turu yapabiliyorlar. Tekne turu, tekrar söylüyorum arkadaşlar, 16 riyal. Bu sağ tarafta görmüş olduğunuz tower'lar, kuleler arkadaşlar. Yani burada küçük bir yer almaya kalktığınız zaman bile 1,5-2 milyon dolar para ödemeniz gerekiyor. Kadir abi var. Kadir abi yaklaşık 40 tane ülkeyi gezmiş. Kendisi birçok gezginin, YouTuber'ın hani gidip görmediği yerleri bile gidip görmüş birisi. Onunla takılıp ondan bilgi almak yani bulunmaz bir nimet benim için. Kadir abi de sağ olsun. Seni ben gezdireceğim Katar'da. Şimdi onunla Katar turumuz başlamıştı. Bakalım nerelere gideceğiz. Kadir abinin şöyle bir huyu var. Yorulmak bilmez. Öyle yatayım, dinleneyim yok. Tabii ki enerjimiz her daim yerinde. Evet.
4 saat, 5 saat Şehri geziyle gezmek istiyorsanız 25 kilometre yürümeniz gerekir. Aynı zamanda keşifler için gece saatlerinde de şehri görmek, pazarlarına inmek, önemli noktalarına, müzelerine gitmek, keşfetmek önemli. evet. Tavsiyelerim bu şekilde. Kadir abi gitmeden önce genelde çok iyi bir araştırma yapıyor. Oradaki tur şirketleriyle falan da görüşüyor. Ondan sonra bir plan çiziyor. Bir plan program Excel tablosu var kendisi de meşhur. Tabii ki planlama yapmazsan zaman kaybı yaşarsın. Gerek bütçesel gerekçe en önemli olan şey Kadir abi bir de zaman kaybı yani direkt olarak. Kadir abi bir de çok fazla para harcamanın bir anlamı da yok değil mi? Yani gidip öyle son sistem havuzlu otellerde çok fazla para harcamanın da bence bir anlamı yok. Hani senin yaptığın gibi hani yeri geliyor iyi yerlerde takılıyorsun, yeri geliyor normal yerlerde takılıyorsun. Ortamına göre takılmak daha mantıklı. Çünkü para yetmez. Seyahat çok pahalı bir şey. Abicim zaten en büyük giderler birincisi otel ve konaklama, ikincisi uçak biletleri. Bulunduğu yere göre ayarlamak tabii ki daha mantıklı olan. Bu konularda aktarmalı uçuşlar daha cazip oluyor. Peki Kadir abi, yani sen 40 ülke gezmiş birisin. Katar'ın ne farkı var diğer ülkelerle? Yani Katar nasıl bir yer? Katar hakkında bize söyleyeceğin bir şeyler var mıdır, yok mudur? Katar 1940'lı yıllarda Osmanlı'dan çıkıp İngiliz sömürgeliğine geçmiş bir ülke. Ufak, Konya kadar bir yer. Belki de daha ufaktır. Böyle işte denizlerde Allah vermiş abicim. Adamlar burada dünyanın en büyük gaz tesisini üretiyorlar. Para basıyorlar resmen. Ama akıllı yatırımlar yapıyorlar. Sen de görmüşsündür zaten. Sadece Evet. bu binalar ve benzeri işte çevresel görüntüler değil. Ekonomi anlamında da yurt dışında güzel yatırımları var. Türkiye'den de bazı yerleri alıyorlar. Bence gelecekleri güzel olacak yani bunların. Arkadaşlar tekrar size söyleyeyim. Katar Riyali 10 TL gibi hesaplayabilirsiniz. Taksiler falan ucuz. Uber kullanıyorsunuz. Sonra buraya gelmek istediğiniz zaman arkadaşlar ücretsiz vize alıyorsunuz. Ücretsiz vizeyle gelip Türk vatandaşları burada 30 gün müydü Kadir abi 60 gün müydü? 90 gün. 90 gün ama seyahat sigortası yaptırmak gerekiyor arkadaşlar. O da 12-13 dolar bir şey. Hani 30 günlük yaptırdım ben. 12,5-13 dolar civarı bir para ödedim. Gelirken de hani Türkiye'den direkt uçuşlar da var. Çok öyle pahalı değil. Kadir abi şöyle bir yani 300-400 dolara git gel iki taraflı bilet alabiliriz herhalde Tabii değil ki. mi? İstanbul Doha, Doha İstanbul olarak Tabii ki. bir 300 dolara, 350 300 dolara. rahat Hatta Kadir git gel abinin uçuş bilebilir. 230-240 dolara gitmişliği de var. Kaç hafta önce rezervasyon yapmıştı. Hatta ben gelememiştim. O zaman İstanbul'da bir abimizin nişanı vardı. Arkadaşlar burada genelde 2 tane taksi uygulaması var. Bunun bir tanesi Uber, bir tanesi de Carva denen bir uygulama. Ama Uber'ı genelde insanlar kullanıyor. Uber diyelim daha doğrusu. Ve şehir küçük olduğu için hani herhangi bir yerden bir yere 8 riyal, 10 riyal karşılığında gidip gelebiliyorsunuz. Bu da 80-100 TL yapıyor. Yani taksi ucuz. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani taksi Türkiye'ye göre ucuz ve çok rahat, tertemiz. Hiç kimseyle muhatap olmanıza gerek yok. Yani Türkiye'deki taksi sistemini biliyorsunuz. Çok yorum yapmak da istemiyorum. İzleyen taksici kardeşlerim de vardır. Zaten o olay Türkiye'de şu an ortalık karışmış, ana baba günü. Yani inşallah o olay çözülür. Kimse zarar görmeden her taraf mutlu olur ve yoluna devam eder. Taksi çilesi de bitmiş olur. Dostlar, Su Vakıf denen bir yer var. Oraya geldik. Arkadaşlar Katar'da acayip bir şahin sevgisi var. Hani Türkiye'de nasıl insanlar böyle kedi köpek besler ya. Burada da insanlar acayip şekilde şahin besliyorlar. Bunun ticareti falan yapılıyor burada. Yani gidiyorsunuz pet shop'a, millet Türkiye'de kedi köpek alır, balık alır değil mi? Buraya geliyorsunuz şahin alıyorsunuz. İşte burası da Katar yapan şeylerden, özelliklerden bir tanesi. Birazdan bir tane Şahin satılan mağazaya gireceğiz. Ben Evet. sana göstereceğim. Kadir abi işte bir de beni şimdi şeye götürüyor. Şahin satılan yere götürüyor. Yani Şahin Pet Shop diyelim. Bir bakalım ne var ne yok orada. Fiyatları falan öğrenelim olmazsa. Yarın bir gün yolunuz düşerse Şahin alıp Türkiye'ye gidersiniz dostlar. Etraf güzelmiş ama. Burası eski Katar'ı andırıyor arkadaşlar. Şöyle mimari. Karşı tarafta tam böyle karşıda görmüş olduğunuz yerde Doha Merkez. Doha Merkez. Bak bunların Katarlılar nereden geldiklerini unutmamak için buna benzer çadırımsı tarzda yapılar kuruyorlar sürekli şehrin ortasına. Daha çok çölün ortasına kuruyorlar. Geceliyorlar, ateş yakıyorlar. Yani insanlar çölde bu şekilde yerler açıp, yerler yapıp takılıyormuş arkadaşlar. Dubai'de Kadir abi biraz daha farklı, burada biraz daha farklı. Dubai biraz daha turistleşmiş artık. Ha, yok şey olarak dedim. Burası biraz daha yaşantı bakımından burası biraz daha doğal yani şey değil yani. Yeni turizme açılan bir ülke. Şöyle eski Katar'ı böyle yaşıyorsunuz gezerken. Sol tarafta ve karşıda gördüğünüz yer Doha Merkez.
Orası böyle bir metropol gibi olmuş. Değil Bak mi? bak orada Şahin var ortada. Ha, Görüyor hatta musun? orada bir Şahin var. Direkt Şahin'e doğru gidiyoruz. Ve gerçekten her yerde de kamera var arkadaşlar. Ülke acayip güvenli. Kimse kimseye karışamaz. Kimse kimseye dokunamaz. Müthiş güvenli bir yer. Tekrar söylüyorum. Hani dünyanın en güvenli ülkesi seçilmiş bir yerdeyiz. Şahinleri gördün mü? Evet. Bak. Evet. Burada değişik bir olayın içine geldik arkadaşlar. Etrafta Şahinler var. Ya işte bu yüzden gezmeyi seviyorum abi. Bu yüzden ya. Gelip böyle farklı yerler görüp. Böyle şahinlerin gözüne saldırmamaları için yırtıcı biliyorsunuz bu kuşlar. Gözlerini kapatıyorlar. Abicim çok güzel değil mi bu hayvan ya? Arkadaşlar şu solda bir tane daha vardı. Uçtu. Hani buraya gidip geri geliyorlar. Bu bölgede bulunuyorlar. Hani şöyle etrafa Bunu bağlamışlar sanki Bir ayaklarına. bakayım abi. Evet bu bağlıymış. Ama bir tanesi şu karşıda olan bir tane var. Biraz Kadir abi. daha yaklaşabilirsin. Bak şu gözü kapalı olanın yanına gidebilirsin. Bu biraz daha şey de ürküyor hayvan. Gel gel biraz daha yaklaş korkma. Yaklaş biraz daha yaklaş. Abicim çok iyi değil mi ya? Arkadaşlar ya şu olay var ya yani gerçekten. Yani Irak'a gidiyorsun. Irak'ta silah pazarı var. Atıyorum bir yere gidiyorsun bilmem ne pazarı var. Burada da geliyorsun böyle Şahin pazarı var. Dostlar şimdi burada Şahinleri özel eğitiyorlarmış. Okulları falan varmış. Şimdi size göstereyim. Bakın burada eğitim veriyorlar. Selamünaleyküm. Yani burada müthiş bir ortam var. Adam geliyor burada Şahin satın alıyor. Şahinlerin eğitimler veriliyor. Gerçekten çok ilginç bir ortam. Bakın şurada bir tane yavru var. Bu çok güzelmiş, heybetliymiş. How old this one? 2 years. 2 years. Such big. Big one. How much? Maşallah böyle. How much? 41,000 US dollar. 41,000 US dollar. 41.000 dolar arkadaşlar. Karşıda görmüş olduğunuz beyaz. How much? Cheap one. How much? 5,000 Qatari riyal. 50.000 TL. 50.000 TL'ye en ucuzunu alabiliyorsunuz. Arkadaşlar 10 riyal karşılığında şu beyaz olanı yani 41.000 dolar olan Şahin'i elime alacağım. This one? Yes, just hold this one. You can come stand there, background good. You can touch it like this. 40.000 doları elinde tutuyorsun her şey. Şu anda 41.000 dolar elimde arkadaşlar. Buyurun bakın. Böyle çok güzel bir hayvan. Pisledi. Sabri abiden korktu. Bir Şu- Adanalı'dan. Şu olay efsaneymiş ya. Brother, photo and video please. You know how to. Tüyler de güzel, çok güzel. Burada da işte şu şekilde eldivenleri yapılıyor. Şahinleri falan tutmak için. Bunları da ekstra ücretle satıyorlar. İşte 10 dirhem, 10 riyal, 15 riyal. En ilgi çeken şey de görmüş olduğum şu olay arkadaşlar. Böyle kuşun kafasına göre ölçüler alınıyor. Ölçüler alındıktan sonra şu şekilde yapılıp satılıyor. Gerçekten değişik, gerçekten çok güzel bir ortammış. Abim burada handmade, elle yapılıyor. Makine falan filan değil. Kendi böyle eliyle emek yapıyor. Buyurun sizlere şurayı göstereyim. Böyle de Katar kültürünü gösteren çok güzel bir mimari. Zaten şu sedir gruplarını falan biliyorsunuz. Selamünaleyküm. How are you? Thank you. Can I enter? Burada da yine başka bir yer var. Şahinlerle alakalı birçok şeyi burada görebilirsiniz. Gerçekten Katar bir şahin dünyası diyebilirim. Türkiye'de hani bazı yerler var. İnsanlar gidiyorlar, güvercin alıyorlar, güvercin seçiyorlar falan. Burada olay çok farklıymış gerçekten. Kadir abi burada bir sürü var. Yine bu tarafta da var. Gelip böyle insanlar burada seçiyorlar ve hepsi çeşit çeşit. Almanya'dan gelen, işte Türkiye'den gelen, dünyanın birçok yerinden gelen insanlar var. Bunlar Katar'ın bir sembolü, simgesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani gelirseniz bu şahinlerin satılmış olduğu yere mutlaka gelin. Burası zaten Doha merkeze hemen bir araçla 5 dakikalık mesafede. Çok güzel bir yer yapmışlar ya, müthiş. Manzara nasıl? Burada böyle bir Katar bayrağı. Böyle geliyorsunuz. Bu şekilde Arap kültürünü, Arap mimarisini yaşıyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en önemli zatları bu bölgede bulunuyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Burada böyle çok efsane bir yer yapmışlar. Çok güzel bir ortam yapılmış. Biz de bakalım atları görmeye çalışacağız. Günün belirli saatlerinde böyle dışarı çıkarıyorlarmış, gezdiriyorlarmış. Yine böyle görüyorsunuz. Bunlar arkadaşlar çok pahalı atlar olduğu söyleniyor. Hani ben birkaç tanesini sormuştum. Bazıları çok heybetli. Düşünün boynuna bakar mısınız? Burada şöyle bir şeyden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu adamlarda yani Arap bölgesinde genelde bu attır, işte şahindir vesairedir çok
değerli, çok önemli ve bu özellikle mesela şu odalarda kalanlar arkadaşlar şu anda göstermiyorlar ama en pahalı olanlar buralardaymış. Şimdi burada başka bir arkadaşa denk geldim. Ona sordum. Buradaki atların Arap atı olduğunu söyledi. Hani dedim içerisinde İngiliz atı falan filan var mı? Hiç yok dedi. Hepsi de Arap atı. Soyu ilerletmek için Evet arkadaşlar. Karşınızda müthiş bir Arap atı bulunuyor. en az 500 bin dolar falandır bu. O kadar vardı değil mi? Tabii. Şimdi bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi Bu de tarafa arkadaşlar burada deve yarışları var ve deve yarışları çok popüler. İnanılmaz pahalı. İnanılmaz da pahalı. Yani benim hiç düşündüğüm gibi rakamlar değilmiş. Elemanın birine sordum. Hani onun verdiği rakamlar çok ayrı. Tabii Kadir abi burada yaşadığı için o daha iyi biliyor bu bölgeleri. Buranın hani özellikle şu Katarlılar var ya arkadaşlar. Onlar çok seviyorlar. Şu an hava sıcak olduğu için çok canlı değil buralar. Özellikle akşamları buralar çok canlı oluyor. Çok fazla turist geliyor. Zaten şu oturanların hani bazıları yerel gibi takılıyor ama yerel değil aslında. Gerçek yereller çok piyasaya çıkmıyorlar. Çok zenginler. Şöyle Kuşlara abi o kadar çok değer veriyorlar ki bak. Bak mesela şurada bir tanesi uçmaya çalıştı. kuş hastanesi var. Olası bir şekilde yaralanma, hastalanma veya operasyonel bir durumlar olduğunda Evet, burada şahinler için bir hastane yapılmış. Burada da selamünaleyküm. Burada da böyle bir abi var. Kuşunu şeye getirmiş. Hastaneye getirmiş. Yani bizim Türkiye'de insanlar normal hastaneye giderken bazen sıkıntı yaşıyor. Ama burada Şahin Hastanesi yapmışlar. Hi mate. İşte arkadaşlar acil bölümü var. Bazıları acile gidiyor. Atmacaları, şahinleri işte acile götürüyorlar. Bazı yerde işte ameliyatlar yapılıyormuş. Böyle geliyorsunuz. Bunların kimlikleri var. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. kuşların ağırlığını ölçüyorlar. Gördün mü şeyleri? Evet. Ona göre Gelip burada şahinlerin ne kadar olduğunu falan ölçüyorlar şöyle. Şuradan önce açmamız gerekiyor. Ölçüyorlar ve burada ameliyat da yapıyorlar. Çok değişik operasyonlar yapıyorlarmış. Yani hayvanlar çok pahalı arkadaşlar. Çok pahalı olduğu için adamlar özel hastane yapmışlar Katar'da. Müthiş bir yer. Bakın arkadaşlar iç organları, yumurtaları düşünebiliyor musunuz? İskeletleri. burayı gösterir misin abi? Yumurta çeşitleri. Evet. Golden Eagle Egg. Böyle beyin yapısından tutun, yavrulamasından, işte iskeletinden her türlü böyle hayvanların sağlığını korumak için yapıyorlar ve şöyle de bir şey yapmışlar. Hangi tarafta hangi hayvanın olduğunu falan anlatmaya çalışmışlar. Çok değişik, çok güzel. Bak ayak yapıları, pençeleri, Ve bu kafa yapıları. şu iskelete bakabilir misiniz arkadaşlar? Ve böyle hepsinin bir ismi var arkadaşlar. Eagle, işte kartal kafası, şahin kafası ne bileyim böyle değişik değişik güzel bir hastane arkadaşlar. Kafatasının iskeletlerini görüyorsunuz. Yani müthiş bir yer yapmışlar. Gerçekten süper. Bak burada da görüyor musun? Leconte Harris. Mesela burası Amerika, Şili, Arjantin, Brezilya. Burada da işte hangi şahinin hangi bölgeye ait olduğunu anlatan yer yapılmış. Arkadaşlar herkese söylüyorum. Katar'da özel bir hastane var. Şahinler için yapılmış. Acil bölümü var. Ameliyat ediyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Mesela adam gelmiş kuşunu burada kayıt yaptıracak. Ondan sonra ne sıkıntısı varsa gösterecekler. Şöyle bakın. Görüyorsunuz. Filmini falan çekiyorlar. Müthiş bir yer ya. Gerçekten. Şöyle abi getirmiş kuşunu. Buraya kayıt yapmış. Bekliyor. Yani şu kuş şimdi nereden baksan herhalde bir 35-40 bin dolar vardır arkadaşlar. Kuş eczanesi var. Ha. Bir de küçük bir eczane yapmışlar. İlaç falan satılıyor. İnsanlar Müthiş. daha iyi bakıyorlar. Gerçekten ilginç arkadaşlar. İşte bu yüzden diyorum abiler. Gezin. Gezin ki görün. Arkadaşlar şimdi böyle bir caminin yanından geçiyoruz. Sizlere göstermek istedim. Şöyle bakar mısınız? Çok eski. Hani bizim hiç o Türkiye'dekilere falan benzemiyor. Gerçekten şu anda eski Katar'ın içerisindeymişiz gibi. Sanki o biraz önce atıyorum bir 10 dakika önce 15 dakika önce olmuş olduğumuz yerdeki gibi yerlerde değiliz. Hani burada öyle çok fazla towerlar, kuleler ne bileyim bir şeyler yok. Biraz daha turistik yer. Eski Katar diyebiliriz bu bölgeye. Adamlar çok güzel yapmışlar, çok güzel düşünmüşler. Dostlar, şu anda bizler merdivenden çıkarken karşınızda duran sokak, restoranların olmuş olduğu
Çok tarihi bir sokak. Gerçekten tarihi. Yani öyle şey olsun diye de demiyorum yani. Laf olsun diye değil. Mesela Mezopotamya Cuisine diye bir restoran. Şu sol tarafta kalan kısım Türk restoranı. Böyle geldiğiniz zaman Türk yemeklerini her yerde bulabilirsiniz. Çok fazla Türk var. Burada Irak mutfağı, yani şöyle söyleyeyim, Mezopotamya mutfağıyla alakalı birçok yemeği burada bulabilirsiniz. Ve fiyatlar da ben zaten size göstereceğim. Biz de zaten şimdi bir yere gidiyoruz Kadir abiyle. Kadir abi, burada fiyatlar ne kadar sence? Yani ortalama Kişi başı 1000 TL'ye yaklaşık işte 100 riyale. 100 liraya Yemeğini yersin, iyi yersin tatlını abi. yersin. Evet. Hatta şöyle bir geçerken bir yerde bir menü gördük. Yani Sushi'ler 21 yani 210 TL yapıyor. evet, sushi'ler 210 TL. Bakın burada bazı balık çeşitleri var. Yine sushi'lerin çeşitleri bayağı varmış burada. Hello, good afternoon, how are you? Burada da arkadaşlar mesela ana yemekler, bakın arkadaşlar, 45 TL. Ana yemekleri 450 TL'den başlıyor. Hatta 43 olan da var, 430 TL. Durdurup bakabilirsiniz. Pad Thai falan da varmış. 100 bence çok olur şu şeye göre, restoranta göre. The rice and the noodles. Atıştırmalı falan mı? Tabii. Mesela şuraya bakalım. Bura biraz lüks duruyor ama. Burada da arkadaşlar chicken kebap 55 riyal, 550 TL. Köfte var, kuzu var. Kadir abinin dediği gibi, evet. Yani şöyle içecekle beraber güzel bir yemek yersin ama Kadir abi, öyle Abi yiyecek, içecek, tatlı ortalama 100 riyal. evet 1000 ama, TL yani. ama kaliteli yani, Tabii böyle ki şey değil. kaliteli. Burada kalitesiz bir yer tutmaz yani, gelmez insanlar. Evet, özellikle şu cadde arkadaşlar gerçekten çok kaliteli bir cadde ve hani kişi başı 100 riyale falan çok güzel yemek yerseniz doyar. Ve sol tarafta belki görüyorsunuzdur, acayip bir şekilde nargile içiliyor. Hemen hemen kadın erkek fark etmeksizin Katar'da insanlar Bak burada nargile İran içiyorlar. mimari- Şu arka tarafta kalan yer arkadaşlar, İran mimarisi bir yer. Atlarla alakalı bir yer. Şimdi gireceğiz içeri. Sizlere göstereceğim. Hay. Burada evet orijinal tablolar var arkadaşlar. Böyle güzel bir yer yapılmış. Hani bu resimlerden eskiden Katarlıların nasıl yaşamış olduğunu, nereden geldiğini, insanların atları niye çok sevdiğini, hepsinin sebepleri burada yatıyor. Gerçekten at, şahin gibi hayvanlar buranın arkadaşlar simgesi haline gelmiş müthiş bir yer. Şu anda arkadaşlar o at sergisinden çıktık. Biraz ileride şöyle sizlere göstereceğim. Bunu zaten Instagram'da, Reels'lerde falan da birçok yerde görürsünüz arkadaşlar. Değişik bir yapıt. Bir insanın baş parmağını yapmışlar kocaman şekilde. Böyle bir altın kaplama gibi bir şey. Herkes burada işte böyle resmini çekiyor. Tam böyle bir merkezi yerde. Gel Sabri abi sana. Burada da Kadir abi bahsetmiş olduğun yer burası mıydı? Filistin. Arkadaşlar Katar'ın en kaliteli künefecisi Filistinli birisiymiş. Şimdi oraya geldik. Sizlere göstereceğim. Burada Katar'da böyle baklavalar yapılıyor. Efsane, çok güzel. Kadir abi de her zaman gelip yiyor burada. Ben de özellikle buraya getirdi. Hani ben de şimdi böyle tadıma bakacağım. Notu %99 iyidir. Çünkü Kadir abi aynı zamanda gurme gibi arkadaşlar. Çok iyi yemekten anlar. Çok da iyi yemek yapar. Baksana abi, Belgian chocolate. Direkt A kalite. Evet. Hani Kadir abi her yerde yemek demez arkadaşlar. Biz kendisiyle Rusya'da bayağı çalıştık. Her zaman kaliteyi... Yemek işi bizden sorulur. Yani yemek yapmayı da çok iyi biliyor. Yemeği de iyi biliyor. İyi yerlerde yemek yer. O yüzden Kadir abiyle takılmak bir tecrübedir. Bak, iyi bir tecrübedir. şeyini çeker misin? Ne yazmış? Nablus, Filistin şehrinde Alaker Sweets yani tatlıları adı altında bir yermiş. Kadir abinin o bahsetmiş olduğu Katar'ın en iyi Filistinli tatlıcısındayız. Şimdi şöyle oturduk. Arkamızda da çok güzel bir manzara var. Tam merkezdeyiz. Arkadaşlar iki çeşit ayrı bir künefemiz var. Kadir abi şunun ismi neydi? şekerpare. Ha, bizim Türkiye'deki şekerpare diyebiliriz. İşte böyle Bu daha da Filistinlilere özel bir karamelli, üzerinde Antep fıstığı ezmesi. O şekilde bir tatlı. İsmini öğrenemedim. şurada böyle baklavamız var. Peynirli yalnız bu. Ha, peynirli baklava var. Bir de çayımız geldi. 2 tane de çayımız geldi. Bir de peynir falan gönderecekmiş herhalde, yanına servis ediyorlar. Arkadaşlar bu menü tam 50 riyal. Yani 500 TL. Her şey dahil. Ortamda bu. Çok güzel bir ortam var. Yani Türkiye'de de böyle bir yerde yeseniz aynı parayı bence ödersin. Adam başı en az 1000 kalori aldık Kadir abiden, Allah razı olsun. Şu parmağı görüyorsunuz. İnsanlar burada böyle sıraya falan geçmişler. Kadir abi sağ olsun, iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı bilmiyorum. Canı sağ olsun. Güzel bir çarşıya gireceğiz şimdi Kadir abiyle. Abi şu olay var ya. Şu olayı biliyorsun zaten. Bunların kahveleri var, mırraları. Burada da arkadaşlar hani size Irak'ta da anlatmıştım, göstermiştim. İnsanlar burada
el ele tutuşup gezebiliyor erkekler. Yanlış anlaşılmasın. Aralarında bir şey olduğu falan değil yani. Kadir abi bu El yapımı dokuma bunlar. Bak 1680 diyor. Yaklaşık işte 16.000 lira. yani şu görmüş olduğunuz küçük böyle bir halı parçası gibi bir şey. Savan mı diyeyim neyse artık. 16.000 TL. Çok güzel bir han. Eski sokaklar. Gerçekten ne kadar güzel korumuşlar, ne kadar güzel yapmışlar. Şöyle hançerli kemerler var arkadaşlar. Katar'a. Bunlar Oman'a özel. Bunlar Oman. Bak Katarlılarınki bu kılıçlar. Katarlarınki kılıçlarmış arkadaşlar. Katarlar daha çok kılıçlı olanları kullanıyorlar ama şu diğerleri de Umman bölgesine ait. Burası böyle bir eski bir Mısır çarşısı gibi düşünebiliriz. Ama gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Baksana abicim kaşmir. Baksana. How much bro is it? Yani 250 TL. hiçbir şey arkadaşlar. Bence çok ucuz Kadir abi. Arkadaşlar o 25 riyal yazan yer 27'de bırakırım dedi. Hani böyle pazarlık olayı burada oluyor mu Kadir abi? Tabii ki. Pazarlık imandan. Güzel bir çarşı yapmışlar. Çok temiz. Sürekli temizlik yapılıyor. Katar'a geldiğim günden beri arkadaşlar hemen hemen her gün her yerde temizlikçi var. Bak şu an bile bak oralar ıslak. İslamiyet'te arkadaşlar vardır ya temizlik imandandır diye. Burada da gerçekten o olay var. Abi her yerde şu kumaşlara bakar mısınız ya? Parlıyorlar. Orta Doğu'nun parfümleri kokuyor. Her yerde olduğu gibi. Onun adı ud. Ut mu diyorlar? Arap şeyi. Öyle tütsü gibi yakıyorlar onu. Ben de hiç sevmiyorum. O şeyde de var Kadir abi. Basra'da da var. Bütün Irak'ta. Arap ülkelerinde var. Evet. Bu bölgeye özel. O aslında bir ağacın kökü. Onu yaşlandırıyorlar, dinlendiriyorlar. Daha sonrasında yaktıklarında o ağacın doğal kokusu aslında. En iyisi şeymiş. Kuveyt'ten falan Bak getiriyorlarmış. burada da değişik değişik kapılar var, yapılar. Bak bu çatıdaki görmüş olduğunuz şeyler var ya, ağaç parçaları. Bunlar kuşların konup oralarda soğuklanması, gölgeden yararlanması. Hava derecesi yaz şartlarında 60-70'lere çıktığı için burada hayvanlar bayılıyor, uçamıyor. Orada konuyor, dinleniyor. Bak orada gördün mü? Güvercinleri. Evet. Arkadaşlar hani gerçekten kuşlara özellikle acayip bir sevgi var. Evlerin mimarisini bile yaparken çoğu yerde buna dikkat etmişler. Kadir abi de bahsetti şimdi. Ortama bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel durmuyor mu? Gerçekten ilginç. Şimdi biraz da öğlen vakitlerinde geldiğimiz için insanlar burada biraz da dışarıya 5 gibi öğleden sonra saatlerde çıkıyorlar. Burası akşam canlanıyor arkadaş. Kapalı olan yerler var ya. Buralar daha kapalı. Akşam saatlerinde buralar canlanıyor. Şurada da şöyle Katar bayrağını görüyorsunuz. Mesela Yunanistan'a gittiğimde o videoları izleyenler varsa bilirler. Her 10 metrekareye bir yere bayrak koymuşlar. Burada öyle bir durum yok. Burası da böyle bir kuş cenneti gibi bir yer. Böyle bir cadde. Çok güzel bir çarşı yapmışlar. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Papağanlara bak. İleride. Evet. Ya bu kadar kuşlara sevgi duyulan bir yer görmemiştim ya. Ve kuşlar arkadaşlar inanılmaz şekilde insanları da seviyorlar yani. Böyle Uysallar. doğru kelimeydi. Uysallar. Kolay kolay uçmazlar bence. Uçamıyor mu? Burada bir tane yavru mu var? Kadir abi yavru mu hasta mı? Hiç bence karışma. Onun bence boynu dönmüş. Zorluk çekiyor ama ne olduğunu anlamadım. Onun bence boynu dönmüş. Babam beslerdi bilirim oradan az çok. Bizim Türkiye'de olsa çocuklar şimdi bunları burada tutmazlardı. Yem aldı. Arkadaşlar Doha merkezi görüyorsunuz. Bak burada yem satıyor adam, gördün mü? Tezgah kurmuş oraya. Tezgah lan bu. Abi çok güzel değil mi ya? Kumlu bir yer yapmışlar güvercinler için. Çok güzel ya.